Evet, sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Hızlıca Bursa Uludağ Üniversitesi kontenjanları, öğrenim ücretleri ve genel bilgilendirmesiyle alakalı bir video çekelim istedik. Uludağ Üniversitesi 1975 yılında kurulmuş bir üniversite. Diş Hekimliği Fakültesi en son açılan fakültelerden biri ve biraz geç 2019 yılında Diş Hekimliği Fakültesi açılmış bir üniversite. Genel sıralamasına baktığımızda ki bunları lütfen önemseyin. Burada çok ayrıntıya girmeyeceğim bu sıralamalarla alakalı. Onlarla alakalı ayrıntılı videolarımız gelecek. URAP ve UNİAR araştırmalarına göre bahsediyorum buradaki sıralamalardan. URAP'ta 23, devlet üniversiteleri arasında. UniAr'da da devlet üniversiteleri memnuniyet araştırmasına göre de 26. sırada Bursa Uludağ Üniversitesi. Yaklaşık 5500 tane de uluslararası öğrenci var bünyesinde. Şimdi hemen hızlıca sizler için çok çok önemli ve değerli olan bazı bilgilerden bahsedelim. Uludağ Üniversitesi ve birçok üniversitenin bilgilendirmeleri, linkleri, kontenjanları, öğrenim ücretleri WhatsApp topluluğumuzda paylaşılıyor arkadaşlar. Oraya mutlaka ama mutlaka katılın. WhatsApp topluluğumuzda numaranızı diğer katılımcılar görmez. Onu da söylemiş olalım. WhatsApp topluluğunun numarasını da düzeltiyorum. Linkini de açıklama kısmına ve yorumlara koyarız. Oradan katılırsınız. Şimdi bakın mevzuatta işte yönerge, kılavuz bunları mutlaka okuyun ama burada hemen başvuru takviminden başlayalım. Şimdi 10 Haziran'la 27 Haziran arasında TR100 ve üniversite senatosu tarafından kabul edilen sınav sonuçlarına göre tercihler alınacakmış. 10 Haziran 27 Haziran arası. Bu tarih çok önemli. Sonuçların açıklanması 21 Temmuz. Yerleşen öğrencilerin online ön kayıtları bakın 25 Temmuz 13 Ağustos arasında. İkinci yerleştirme. Boş kontenjanlara ikinci yerleştirme sonuçlarının ilanı 22 Ağustos. Bakın burası çok önemli. Niye önemli? Şundan dolayı önemli. Bazı üniversiteler ikinci tercihlerde yani ikinci yerleştirmelerde bir tercih dönemi açar. Bazı üniversitelerde Uludağ'daki gibi bir daha tercih dönemi açmaz. İlk tercihlerinize göre eğer yerleştiremediyse sizi ikinci tercihlerde otomatikman yerleştirme sistemini uygular. Anlatabildim mi? Yani buradaki ayrıntı şu. Tekrar ediyorum. Burayı lütfen dikkatlice inceleyin, algılayın. Bazı üniversitelerde şu ikinci yerleştirmenin önünde bir tarih daha yazar. Orada gidip sen İkinci tercihlerde de tekrardan tercihte bulunman gerekir. Bakın burada öyle bir durum yok. Yerleştiren öğrencilerin ön kayıtları da burada yazıyor. Şimdi şuradan devam edelim. Başvuru süreci, kabul edilen sınavlar, başvuru sırasında gerekli evraklar ve şuradan da kontenjan ve ücretleri inceleyeceğiz. Şimdi başvuruda kabul edilen sınavlar, bakın TRYÖS diyoruz ki tüm üniversiteler TRYÖS ile öğrenci almak zorunda. Net. Bunu bir kere kenara yazdık. Üniversitelerin öğrenci alımlarında uygulayacakları sıralama. İşte TRYÖS'e öncelik vereceğim veya vermeyeceğim. TRYÖS'e şu kadar kontenjan ayıracağım veya ayırmayacağım. Bunlar kılavuzlarda ayrıntılı yazar. Orayı incelemek zorundasın. TR diyor ki tamam onu aldım. İşte burada diğer sınavlar var. Bunları incelersiniz. Taban puanları yazıyor. Bunları incelersiniz. Şöyle aşağıya doğru inelim. Bu şekilde. Şimdi burada yine kabul edilen sınavlardan sonra başvuruda gerekli belgeler bunlar çoğu üniversitede aynı. Burayı lütfen dikkatlice okuyun ki Uludağ'da bunu güzelce yazar ve güzelce anlatır neyin için istediğini. Yani bir kere vesikalık fotoğraf, pasaport, kimlik, işte bak uyruğundan bir TC ise veya mavi kartlıysan vukuat nüfus kayıt örneği gibi ayrıntılı olacak şekilde istiyor. Bakın burayı da yazıyor. Burayı lütfen dikkatlice okuyunuz. Lise diploması, diploma tercümesi, transkriptin tercümesi, işte doğumla TC olanlardan tüm karneler isteniyor gibi bazı belgeler var. Bunları lütfen dikkatlice okuyun. Şimdi asıl yerimize doğru gidelim. Kontenjanlar. Şimdi Uludağ'ın 2025-2026 kontenjanları yayınlandı. Bu kontenjanlar muhtemelen ki değişmez. Çok büyük bir değişiklik olmadıktan sonra. Ama artık YÖK onayında onaylandıktan sonra resmiyet kazanacak. Tıp fakültesinde bakın kontenjanı 22. Diş hekimliğinde kontenjanı 6. Dediğim gibi diş hekimliği yeni bir fakülte. Uludağ için. 6 kontenjanı var. İktisadi idari bilimler genel olarak 15-20 arasında değişiyor. Burada ayrıntılı bakarsın. Mühendisliklerde işte 7 ile 6 ile veya 10 arasında 12 arasında değişen oranlarda işte en çok tercih edilen bilgisayar mühendisliğinin kontenjanı biraz düşük 6. Endüstri mühendisliğinin 10'muş. Bir de burada ne var? Veterinerlik var. Veterinerlik de sizler tarafından çok soruluyor. Çoğu üniversitede veterinerlik
iyi seviyede değildir aslında. Uludağ Veterinerlik yine tercih edilebilir bir fakültedir ve kontenjanı da 12'dir. Ziraat Fakültesi kontenjanları burada yazıyor. Eğitim Fakültesi dediğim işte öğretmenlikler ve öğretmenliklerin yanında burada bir de ne olur? Rehberlik ve psikolojik danışmanlık da Eğitim Fakültesi altındadır. Bunun da altı. Bildiğiniz üzere bu fakültelerde %10 kontenjanı vardır. Tıp, diş, eczacılık, hukuk, öğretmenlik bunlar da %10 kontenjanından etkilenir ilgili arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi 24, Fen Edebiyat Fakültesi de bakın burada yazdığı şekilde kontenjanlar var. Hukuk kontenjanımız yine 15. İnegöl İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi bakın 9'muş. Sağlık bilimleri yani yine hemşirelik, fizyoterapi, beslenme diyetetik çok tercih ediliyor sizler tarafından. Bunların da kontenjanları sırasıyla 10, 4 ve 4 şeklinde ilerliyor. Toplam 523 tane şurada kontenjan gördük. Burası da ön lisans. Burayı da yine yani 2 yıllıklar. Yine ilgilenen arkadaşlarım burayı da inceleyebilirler. Sizlerden bir de bu noktada ricam şuradaki lütfen bakınız kısımları. Yani işte atıyorum bilgisayar mühendisliği 4 ve 112 koşullarını ne yapman lazım? Buradan 4'ü ve işte gelip buradan 112'yi mutlaka okuman gerekiyor. Şimdi burada bir de şeye bakalım gençler. Kontenjanlara baktıktan sonra ücretlere bakalım. Şurada 2024-2025 eğitim öğretim yılı katkı payı öğrenim ücretleri diyor. Taslaktır, güncellenecektir diyor. Tıklayıp bakalım şimdi buradaki öğrenim ücretlerine. Şimdi bildiğiniz üzere yabancı öğrenci statüsünden giren öğrenciler bu ücretleri ödüyorlar. Yurt dışındaki bazı Türk okullarındaki istisnalar hariç, onun haricinde herkes ödüyor. Tıp fakültesinin birinci taksiti ve ikinci taksiti 201 bin lira küsuratları var. Toplamda da 403 bin liraya denk geliyormuş. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 60 bin lira. Bakın işte bunlar mühendislikler böyle aşağıya doğru iniyor. Mühendislik Fakültesi toplamda 79'muş. Veterinerlik Fakültesi toplamda 110 bin liraya denk geliyor. Bunlar yıllık öğrenim ücretleri arkadaşlar. Ya bu noktada belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu çok önemli bir şey bence. O da şu. Şimdi mesela öğrenci tıp fakültesinde okuyacağım diyor. Çalışıyor. Evet. Güzel de çalışıyor. Belli sonuçlar da elde ediyor ama olabilir. Herkesin maddi imkanı elverişli değildir. Şu miktarı kazanamayacak durumda boşuna o kadar emek harcamış oluyor gibi. Yani o yüzden bu ücretleri de dikkate alın. Her üniversitede fiyatlar farklılık gösterir. Bundan daha alt seviyelerde üniversiteler de var. Yani ücret olarak daha yüksek olanlar da var. Onları da incelemenizde fayda var arkadaşlar. Yine aklınıza takılan soruları yorum kısmında yazın lütfen. Müsaitlik durumumuza göre onları da cevaplandırmaya çalışalım. Herkese tercih döneminde başarılar diliyoruz. Tercihlerle alakalı da danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Yeni öğrenci alımlarımızı da önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan yapacağız. İlgilenen arkadaşlarım WhatsApp'tan bizlere yazabilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.